İyi günler. Bugün size bir kaçamak yapacağım. Göl kenarı, ormanın içinde. Normalde buraya hava güzel olduğundan insanlar gelip yüzüyorlar. Kanutu göle koyuyorlar. Mangalını yapıyorlar. Güneşleniyorlar. Piknik falan filan. Ama ben bugün arkadaşlar hiçbirisini yapmayacağım. Yani yağmur çizmesini giydim. Sneakers'lere değiştirdim. Nerededik arkadaşlar? Evet. Hiçbirisi için buraya gelmedim. Güneşlenmek, suya girmek, kanu, balık falan filan. Sadece bir kahve içmeye geldim. Bir ateş yakacağım eğer mümkünse. Az önce yağmur yağdı. Bayağı da çok. Onun için her yan yaş, ıslak. Odunlar falan ıslak olduğu için belki zor olur yakmaya ama uğraşacağız. Bir de güzel bir kahvemizi içeriz. Bu sakin, sessiz. Park ettiğim yer 400-500 metre ilerisinde bir yürü mesafesi var. Ormanın içinde çok güzel böyle gözüküyor. Ateşi yakmak için gidip ağaçlardan ağaç koparamam. Ağacı zarar veremem. Ateşi yakmam için böyle zaten düşmüş ağaçları ve bunlardan mesela alabilirim. Şöyle. Yoksa arkadaşlar ceza kesilebilir. Doğa zarar verdiğim için. Onun için sadece yerdeki olan ağaçları, yani ölmüş ağaçları kullanabilirim. Artık havalar geceleri soğumaya başlıyor. Gündüzleri hava 17-20 derece civarlarında. Geceleri düşüyor. 8-10 dereceyi buluyor. Yani böyle diyeyim, birkaç hafta kaldı. Bütün gördüğümüz ağaçtaki yapraklar hepsi dökülecek. Artık sonbahara gireceğiz. Yürüdüğümüz yeri göremezsin. Sadece yaprak dolu olacak. Evet. Yaklaşıyoruz. Geldik. Gelmeden önce şurada gördüğünüz gibi çöp. Her çöpün değişik var. Mesela plastik, yakılacak yerler, pet şişeler falan filan. Ondan sonra tuvalet. Burası belediyeye ait. Tuvaleti de göstereyim size. Çok sevdiğim bir yer, beğendiğim bir yer. Buraya sık sık gelirim. Burada biraz bilgi, kurallar, su testi her 3 haftadır test yapıyorlar. Burada biraz bilgi veriyorlar. Suda bakteriye, yani pislik olduğu zaman hani suya giremezsiniz. Burada şeyleri yapıyorlar. Skärligt med anmärkning, oskärligt. Eğer bunları buraya yapsaydılar o zaman suya girmeyeceksin. Böyle bilgiler var. Kuralları yazıyorlar. Mesela mangalı yalnız bırakamazsın. Buraya araç giremez. Camping yasak. Eğer köpeğiniz varsa bağlamanız lazım. Çöplerinizi atmanız lazım. Balık tutamazsınız. Ve yüksek müzikle tabii ki de şey yapmayın. Ortamı rahatsız etmeyin. Burada gördüğünüz gibi bir tane mangal yeri var. Etrafında da oturacak yerler yaptılar. Burası bir tane park benki. Bu su
Hani yanlış anlaşma olmasın. Temiz bir su değil. Yani kahverengi. Görüyorsunuz. Kahverengi. Üzerinde görüyorsunuz, bak şurada bir tane zıplıyor zaten. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama arkadaşlar, hani orada yazsalar bile hani girip yüzebilirsiniz diye tavsiye etmem. Kendim hiç yüzmedim mesela böyle göllerde. Şirin bir yer, güzel bir yer. Buraya gelip mangalını arkadaşlarla sohbet falan filan. Huzur verici bir yer. İnsan buraya geldiği zaman gerçekten rahatlıyor. Evet arkadaşlar, burada da bir mangal yeri var. Toplam 2 tane var. Islak. Oturacak yerimiz. Şimdi çıkarayım. Biraz odun toplayalım. Ateşi yakmak için sanırsam tuvaletten kağıt almam lazım. Her yer yaş, ıslak. Zor olacak. Yeterli odun buldum. Şimdi biraz daha kaba odun bulmam lazım ki ateşi ayakta tutsun. Kağıtları biraz yerleştirdim. Dolaştırdım onları. Altta falan. Şimdi de yakacağız. Evet, ateşimiz yanıyor. Odunlar yavaş yavaş kurutuluyor. Büyük odun yanana kadar o zaman sabitteyiz. Ateş beni bayağıdır uğraştırıyor. Yani 40 dakika 45 dakika falan uğraşıyorum. 3-4 defa gittim, kağıt topladım. Az kalsın kağıdı bitirdim. Neyse, biz İsveç'te bar diyoruz. Onu gittim almaya. Sanırsam Türkçesi iğne yaprağı. O iyi yanıyor. Gördüğünüz gibi. Nordik baklava 1, ateş 0. Pes etmek bizim dünyada yok arkadaşlar. Şimdi kahve zamanı. Şu kapağı görüyorsunuz. Bunu üzerine koyduğum zaman en azından sıcaklığı bir 25-30 dakika tutuyor. Hani çay koysan, kahve koysan, kaynamış su koysan bu kapak yani acayip sıcaklığı tutuyor. Termos zaten 10 numara Stanley. Çok iyi bir termos. Her defasında onu kullanıyorum. Ateş, göl, kuşların sesi, rüzgarın sesi, huzurluk %100. Kahve güzel tadıyor. Sert kahveyi severim. Sert olacak kahve.
Siyah. Evde olsam sütle içerim. Dışarıda siyah kahveyi tercih ederim. Ateşi karıştıralım. Gördüğünüz gibi gittim. Odun ekledim ateşe. Hem çubuk yandı diye bir de sönmesini istemiyorum. Yaklaşık bir saatten beri buradayım. Şimdi böyle hani buradayız. Stres yok, arabalar yok, araçlar yok, insanlar yok. Yani hani bu kalabalık yok. Onun için buraya geldiğim zaman benim için çok huzur verici bir şey. Yani çok fazla yapmama gerek yok bir şeyler. Hani sadece gördüğünüz gibi bir kahvemi içiyorum. Ateşin sesi. Hani doğanın kendi nasıl diyeyim? Doğanın kendi özlen yani hani sadece doğada burada şu an olma yeter. Ama böyle şeyler de aynı zamanda tehlikeli. Niye tehlikeli söyleyeceğim size. Böyle yerlere, böyle ortamlara, doğaya falan alıştığınız zaman başka ortamlar sizi hani stresli getirir. Yani tamam eğlenirsiniz, arkadaşlar, dostlar falan filan ama huzur verici değil. Hani mesela şimdi ben İsveç'te doğma büyümeyim. Bizim aile apartmanda büyüdü. Apartman dışından çıktığımız zaman dışarısı hep kalabalık. Oyuncak parkı, futbol sahası, bisiklet yapıyorlar. Birileri skateboard, rollerblades falan filan. Onun için hani hep böyle varlık içinde, insanlığa hep alışkın olduğumuz için o türlü hayat bize normal geliyordu. Ama insan hani büyüdükçe, şimdi 2 tane de oğlum var, evliyim, eşim var. Şehir içinden şehir dışına taşındık. Şehirden biraz dışarıda, hani mesela 10-12 kilometre falan dışarıda. İlk önce hani bize de biraz tuhaf geldi. Çünkü ne kadar yalnızız, sessiz, sakin. Acaba alışabilir miyiz? Ama şimdi 4 seneden beri orada yaşıyoruz. Tehlikeli olan başka yere kalmak istemiyorsun. Şimdi böyle bir yerde diyorsun ki istediğim gibi hani yüksek sesle konuşurum, müziğimi açarım. İstersen balkona donla çıkabilirim. Bağırıp çağırırım, maç var, Galatasaray maçı var, milli takımın maçı var. İstediğim kadar bağırırım. Kendi ailemden başka hiç kimseyi rahatsız etmem. Yani şimdi ben dondan çıkmıyorum. Hani sadece öyle bir şey attım. Diyorum ki hani rahatım, istediğim şeyi yapabilirim. Falan filan. Bunun bir sürü şeyleri var. Hani iyi şeyleri var. Kötü şeyleri de artık şehir içinde biz yapamayacağız. Hani taşınsak rahat edemeyeceğiz. Kalabalık, sağımızda komşu, solumuzda komşu, önümüzde komşu, arkamızda komşu olacak. Şimdi hiçbir şey yok. Hani küçücük bir köy diyelim. Köyde toplam 4 tane villa var. Biz de bunların bir tanesiyiz. Ama bunlar yan yana değil. Hani mesafe var bu villalara. Onun için böyle başladığınız zaman, bu yola girdiğiniz zaman doğa yolu, huzur yolu, sessiz, sakin yolu, diğer alternatifi hani arkada kalıyor gibi. Onu diyecektim size. Biraz uzattım ama anladığınız ne demek istediğimi. Kendimi tanıtayım size. İsmim Muzaffer Keşaplı. İsveç'te doğma büyümeyim. Trollhättan diye bir şehirde. Şu an Uppsala'da yaşıyorum. Trollhättan buradan yaklaşık 400 kilometre Göteborg tarafı. Annem babam Türk. Memleketimiz Balıkesir, Burhaniye. 1970'lerde geldi buraya annem babam. Ondan önce benim dedem de gelmişti. İş üzerinden. Biliyorsunuz Trollhättan şehirde Saab fabrikası vardı. Yani sanayi bölgesi bizim şehirdeydi, Trollhättan'daydı. Onun için büyük bir akıntı vardı. Almanya'da da çok Türkler yaşıyordu o zamanlar. Hep herkes iş üzerinden geldi. Benim ailem de aynı iş üzerinden geldi. O zamandan beri kalmışız burada. Anne babam 40 senelik yani burada iş yaptılar. Hem Saab işini yaptılar, fabrikada çalıştılar. Aynı zamanda kendi iş yerine sahipdiler. Restoran, bar, kahve.
Çoğu buradaki yabancılar, Türkler öyle başlarlardı. Ya pizzacı olarak başlarlardı. Restorana geçerlerdi. Kahve, bar. O civarı işler. Benim de büyük bir tane abim var. Benden 4 yaş büyük. 2 kardeşiz. Şu an Uppsala şehrinde yaşıyorum. 39 yaşındayım. 86 doğumluyum. 2 tane oğlum var. Eşimin ismi de Hilal. O da 86 doğumlu. O da İsveç'te doğma büyüme. Küçük oğlum 18. Yani 2018 doğumlu. İsmi Leoman. Büyük oğlum 2014 doğumlu. İsmi Teoman. Teoman Leoman. Ben Trollhättan'dan Uppsala'ya 2015'te taşındım. 29 sene, 30 sene falan Trollhättan'da yaşıyordum. Doğma büyüme oralı. Ondan sonra dedim ki hani Uppsala mı geçelim? Eşim zaten Uppsalalı. Aynı zamanda Uppsala hani İsveç'in 4. en büyük şehri. Çok güzel bir şehir. Taşındığıma hiç pişman değilim. İlk dedim ki yok, ben hani doğduğum şehirden asla taşınmam. Bütün ortam, bütün çevrem, hani arkadaşlar, dostlar, hayatımda ne varsa her şey Trollhättan'da. Ben dedim ki yok, taşınmam falan filan. Ondan sonra dedim ki ya ben bir ağaç değilim ki. Hani aynı yerde hayat boyunca kalacağım diye. Gidip bakayım, başka şehirleri de var. Hani güzel, şans vermek lazım. Hani evet söylemek lazım bazen. Ve evet dediğim için hiç pişman değilim. Uppsala'yı da çok seviyorum. Çok güzel bir şehir. Her yere yakın. Örebro'a 1,5-2 saat. Västerås 40 dakika. Stockholm 70 kilometre, yarım saat 40 dakika trafiğe bağlı. Çok büyük bir öğrenci şehri. Uppsala'dan da ileride bir film çekeceğim. Size bir tanıtım yapacağım. Yani gezi vlogu gibi bir şey olacak. Arkadaşlar, ateş sönmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Ben de dedim ki azıcık gezdireyim sizi. Önümüzdeki ormana gireceğiz. Yazları burası full olduğu zaman ben bu yere girerim ki tek başına olayım. Buradan geçeceğiz. Sandalyeni alıp şuraya kurabilirsin mesela. Benim yer biraz daha ileride. Evet, geldik. Benim yerim burası arkadaşlar. Sandalyemi kuruyorum. Sıcak havada soğuk içeceğimi alırım. Bu yerin en güzel hali %100 kış zamanı. Arkadaşlar, %100 kış. Burada acayip bir kar yağışı var. Belediye de gelip o karı temizlemiyor. Çünkü onlar düşünüyor ki hiç kimse buraya gelmez kış zamanı, ama en güzel zamanı da o zaman. Ateşi yakmak en güzel zamanı. Zaten çok erkenden karanlık oluyor. Ateş yakmazsan dışarısı zaten hani simsiyah, hiçbir şey göremezsin. Onun için sabit bir ateş yakman lazım. Her 20 dakika, her 30 dakikada bir onu şey yapman lazım, canlandırman lazım. Yani en azından 5-6 defa gidip baya bir odun topluyorsun. Baya bir odun. Hepsi de tabii ki de yaş. Kış gelsin, onu da çekeceğim size. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ben de kendimde de farkındayım. İkide bir arkadaşlar diyorum ama söyleyecek başka kelime hani aklıma gelmiyor. Çünkü hani arkadaşlar ne diyeceğim? Başka ne diyeceğim? Eğer aklında başka bir şeyiniz varsa söyleyecek arkadaşlardan daha iyi, daha güzel bir söz komente yazabilirsiniz mesela. Arkadaşlar, artık gitme zamanı. Ateşi söndürelim.
Evet, dönüş yolundayız. Bugünlük bu kadar. Geldik, dinlendik, kahvemizi içtik, kendimden biraz bahsettim, ateşimizi yaktık, huzurumuzu aldık, sessizliğimizi aldık, enerjimizi doldurduk. Haftada bir tane video yayınlamaya plan ediyorum. En fazla 2 tane. Ama bir tane sanırsam yeterlidir. Sadece hangi gün, hangi saatte onu bırakıp yayınlayacağım onu bilmiyorum hala. Bu konuda ben size haberdar edeceğim. Hangi günler, hangi saatte video yayınlıyorum diye. Ondan sonra hep sabit günde, sabit saatte yayınlansın video ki biraz düzene girsin kalanımız. Evet arkadaşlar, arabaya geldim. Sağ olun. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.